Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kat kat tel tel ayrılan börek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 bardak ılık süt, 1 bardak ılık su, kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsüdür. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı kadar toz maya ekliyorum. Maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Mayayı ve şekeri güzelce karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 1 bardak kadar un ekledim. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledikten sonra ilk etapta spatula yardımı ile yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Hamur yoğunlaşmaya başladıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Hamur yoğunlaşmaya başladığı içerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yoğurma kabında iyice yoğurup toparladıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküp yoğurmaya devam ediyorum. Çok lezzetli, içerisi yumuşacık, dışı çıtır çıtır bir börek oluyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hamurumu iyice toparladım, masaya aldım. 1-2 dakika daha yoğuruyorum. Ben toplamda 4,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamuru yuvarlak bir forma getirdim. Hamur kartı ile 6 eşit parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Oldukça yumuşak bir hamur. Bu aşamada ben un kullanmadım ama dilerseniz çok az kullanabilirsiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra hiç dinlendirme yapmadan elimle pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Daha sonra hazırladığım yağ karışımına buluyorum. Ben tereyağı ve sıvı yağ karışımı kullandım. İsterseniz sadece tereyağı, sadece sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 100 gram kadar tereyağını erittim. 1 çay bardağı kadar sıvı yağını karıştırdım. Elimle bu şekilde büyütüyorum. İyice yağ buluyorum.
Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bezeleri yağ buladım. Üzerine 3-4 kaşık kadar yağdan döküyorum. Üzerini streçle kapatıyorum. Bu şekilde yarım saat kadar dinlendiriyorum. Dinlenen hamurun üzerindeki streçi çıkartıyorum. Masayı güzelce yağladıktan sonra yavaş yavaş açıyorum. Bezeleri görüyorsunuz, çok güzel bir şekilde kabardılar. Açarken biraz yağdan kullanıyorum. İlk etapta borcamın içerisindeki fazla yağ kullanıyorum. Eğer yetmezse hazırladığınız yağ karışımından da kullanabilirsiniz. Elimle yavaş yavaş büyütüyorum. Ufak tefek yırtılmalar olabilir. Hiç önemli değil. Zaten sarıyorum. İç harcını dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Ben lor peyniri ve maydanoz karışımı kullandım. Benim kullandığım lor biraz yağlı oluyor. Annem kendisi hazırlıyor. Eğer kullandığınız lor çok kuruysa içerisine biraz sıvı yağ veya tereyağı karıştırabilirsiniz. Daha lezzetli olması açısından. Bol bol serpiyorum. Oklava yardımı ile videoda görüldüğü gibi sarıyorum. Dediğim gibi ufak tefek yırtılmalar olabiliyor. Çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Videoda görüldüğü gibi hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Tepsiye aldım. Bir 10 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Üzerine yumurta sarısı ve süt karışımından sürüyorum. İsterseniz sadece yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Eğer yumurta kokusundan rahatsız oluyorsanız sadece sıvı yağ da kullanabilirsiniz veya yoğurt sürebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreklerimi pişiriyorum. Böreklerim fırından çıktı. Dışı çıtır çıtır, içerisi kat kat tel tel ayrılıyor. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sizler için doku testine geçiyorum. Sizler böreğin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.